Hepimizin bildiği ama belki de en derin anlamını unuttuğumuz bir masalla karşınızdayım bugün, Çirkin Ördek Yavrusu. Bir sabah, göl kenarında anne ördeğin yuvasındaki yumurtalar bir bir çatlamaya başladı. İçlerinden çıkan sarı, pofuduk, cıvıl cıvıl yavrular etrafa neşe saçıyordu. Anne ördek gururla onları izlerken en son ve en büyük yumurta bir türlü çatlamıyor. Çatladığındaysa ortalığı bir sessizlik kaplıyordu. Çünkü o yumurtadan çıkan yavru diğerlerine hiç benzemiyordu. Griydi, tüyleri dağınıktı, gagası biraz eğriydi. Kardeşleri ona tuhaf tuhaf baktı, fısıldaştılar. "Bu da ne böyle? Çok çirkin," dediler. Anne ördek onu da kanatlarının altına aldı ama içten içe diğerleri gibi sevmediğini hissediyordu. Zavallı yavru da bunun farkındaydı. Oyunlar oynanırken hep dışlanıyor. Suya atladığında sanki dalgalar bile ondan kaçıyordu. Göl kenarındaki diğer hayvanlar, kurbağalar bile onunla dalga geçiyordu. Bir gün hep bir ağızdan bağırdılar. "Sen ördek bile değilsin." Kalbi kırılan yavru ördek sessizce oradan uzaklaştı ama yine de her gece gökyüzündeki yıldızlara bakıp aynı dileği tuttu. "Keşke ben de güzel olsam." Artık dayanamayacağını anladığı bir sabah gölü kaplayan sisin içinde kararını verdi. Yuvayı terk etti ve ormanın derinliklerine doğru yürüdü. Yol boyunca karşılaştığı her canlı ona ya şaşkınlıkla baktı ya da alay etti. Bir tilki, "Bu ne biçim kuş?" diye sordu. Bir tavşan, "Sakın rüyalarıma girme, korkarım," diyerek ondan kaçtı. Ama yavru ördek yılmadı. İçinde hala küçücük bir umut ışığı yanıyordu. Ormanda bir süre tek başına yaşadı. Yaprakların arasına saklandı, yağmurdan korundu, rüzgarla dans etti. Sonra bir çiftliğe ulaştı. Oradaki tavuklar da onu hor gördü. Çiftliğin horozu sabah ötüşünü sanki inadına onun yüzüne karşı yaptı ve "Senin gibi biriyle gün başlamaz," dedi. Çiftlik sahibi ve çocukları da onu fark etti. Küçük bir çocuk parmağıyla gösterip "Bu kuş bozuk," dedi. Yavru ördek, kalbi 1000 parçaya ayrılmış olsa da umudunu yitirmemeye çalışıyordu. Zorlu kış geldiğinde her yeri bembeyaz bir kar örtüsü kapladı. Yavru ördek, soğuktan korunmak için bir kulübenin altına sığındı ve titreyerek uyudu. Rüyasında gökyüzünde süzülen bembeyaz kuşlar gördü. O kadar zarif, o kadar güzellerdi ki. Uzun narin boyunları, görkemli kanatları vardı. Uykusunda "Ah, keşke ben de onlardan biri olsaydım," diye fısıldadı. Nihayet ilkbahar geldi ve güneş gölü yeniden ısıtmaya başladı. Yavru ördek, yaşadığı her şeye rağmen tanıdık gelen o yoldan göle geri döndü. Yorgun bir şekilde gölün kenarına geldiğinde susuzluğunu gidermek için suya eğildi ve işte o an gözlerine inanamadı. Sudaki yansıması o değildi. Yani eski o değildi. Artık gri ve sevimsiz bir ördek yavrusu değil, bembeyaz tüyleriyle göz kamaştıran, zarif, uzun boyunlu bir kuğuydu. Tam o sırada gölde süzülen diğer kuğular ona doğru yaklaştı. İçlerinden biri nazik bir sesle "Seni bekliyorduk," dedi. "Sen bizim kayıp kardeşimizsin. Yumurtan bir hata sonucu ördek yuvasına düşmüş olmalı. Ama sen her zaman bizdendin." Yavru ördek, hayır, genç kuğu artık çirkin değildi. Ama asıl önemlisi artık yalnız değildi. Demek ki güzellik bazen sabır istiyordu. Zamanla ortaya çıkıyordu. Ve geldiğinde kalbinin içindeki o hiç sönmeyen umut ışığını da beraberinde getiriyordu. O artık sadece güzel değil, aynı zamanda yaşadığı her zorluğa göğüs germiş cesur ve sevgi dolu bir kuğuydu. Gölün en zarif kuğusu olmuştu ama içindeki en büyük değişim dış görünüşü değil, artık kendini sevmeyi öğrenmesiydi. Ve o günden sonra göl kenarındaki her canlı farklı görünen birine rastladığında ona daha dikkatli bakmaya başladı. Çünkü kim bilir, belki de herkesin içinde ortaya çıkmayı bekleyen bir kuğu saklıdır. Bu güzel masalı benimle birlikte dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer siz de herkesin içindeki güzelliğe inanıyorsanız, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni masallarda görüşmek üzere, hoşça kalın.